Beni orada şaşırttı. Ben bunu biraz uzaktan görünce 50 metre falan çok küçük gözüktü gözüme, dedim acaba yanlış yere mi geldim? Ya çünkü bu daha 10 dakika içinde bence biraz yüksek bir ücret açıkçası şu an. Ya da belki şu an benim çok fazla param olmadığı için bana öyle geliyordur. Evet arkadaşlar, Batum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bir Batum gezisi yapacaktım. Merkezde biraz yürüyecektim. Arka kamerada yağmur düşüyor. Bunlar şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Ama sanırsam şu an kapalı, kilitliler. Ama şu diğerleriyle yine tur yapabiliyorsunuz. Zaten sahilde de var. Burası da sağ tarafımda biraz sonra göstereceğim yer Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Ya videoya başlamadan önce evet, şu an burası Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Burası yine şehrin kalabalık noktalarından. Eğlenceli, adını unuttum. Diğer Luna Park'a geldiğiniz zaman Luna Park'a gidebilirsiniz. Kısaca böyle söyleyeyim. Genelde karışmıyorlar kimseye. Ya havlıyorlar, yanındayken değil uzaklaştığınız zaman havlamaya başlıyorlar genelde. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi minibüsteyim, Batum'a gidiyorum. Kutaisi'den ayrıldım. Dediğim gibi yaptım. Taksiyle hemen durakta indim, otobüs durağında. Yine dünkü geldiğim tarzda bir küçük minibüs var. Bu şekilde küçük bir minibüs, zaten şu an tek bir şoför var. Bir de önde bir şoför var, bir de önde bir kişi var, bir de ben varım. 3 kişiyiz şoförle birlikte. Buradan şu an Batum'a gidiyoruz. İşte oradaki kalacağım otelin rezervasyonunu da biraz önce yaptım, bir 15-20 dakika önce. Ya bu daha güzel oluyor benim için. Hani bunun da aslında sebebi şu. Ya çünkü bazen yetişebilir miyim, yetişemez miyim? Ya o stresi yaşamak yerine hani iptal olur falan diye. Onun yerine rezervasyonu artık sonradan yapıyorum. Zaten çok fazla olanak var. Bulabileceğimiz, çok fazla konaklayabileceğimiz otel var. Ama tabii ki de önceden de ayarlayabilirsiniz. Daha iyi olabilir. Ama ben son dakikaya bırakıyorum. Bir sorun olmuyor. Şimdi burada sanırsam havalimanına geçip havalimanından galiba geçiş yapacağız. Tam emin değilim çünkü şu an havalimanının yanına geldik. Yine Batum'a geçince videolara devam ederiz. Zaten hafızam da bitti. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bir yerler açmaya çalışacağım. İçinden bazı gereksiz şeyleri silerim. Bir çektiklerimin bir kısa bir taramasını yaparım hızlı bir şekilde, ön tarama. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Batum'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bir Batum gezisi yapacaktım. Merkezde biraz yürüyecektim. Çok yorgun olduğum için erken çıkmadım, geç çıktım. Şu an saat 2:30 falan olması lazım. Buraya Kutaisi'den minibüs ile gelmiştim. Küçük bir minibüs, yaklaşık 20 gele geldim. Bu da 10 dolar, 8 dolar falan bir şey yapıyor. 7-8 dolar bir şey olması lazım aynen. Yine küçük bir minibüstü. Minibüste kimse yoktu. 2 saatte geldik yaklaşık buraya. 2-3 saatte. Aslında 2 saat olması gerekiyordu. 3 saat sürmesinin sebebi işte bu böyle kargo gibi bir şeyler, eşya falan bırakıyordu. 2 yolcu vardı zaten minibüste benimle birlikte. Buraya geldik. Bu arkadaki meşhur, bilinen, herkesin bildiği Orbi. Oradan bir stüdyo daire 2 günlük, 2 gecelik kiralama yapmıştım. Yine bunu da Kutaisi'de 10 dakika önce yapmıştım. Araca binmeden 10 dakika önce. Ne kadar ödedim? Toplam 750 lira falan ödemiştim galiba. Yani bu ne yapıyor? 20 desek, evet 20 dolar, 20 euro falan bir şey yapıyor. 2 gecelik fiyatı bu toplamda. Yani bir geceliği aslında 10 dolar, 10 euro. Şöyle göstereyim. Şurası zaten, burayı herkes biliyor artık. Yani meşhur. Burada çok fazla stüdyo daireler var. Tamdaki yer Orbi City olarak geçiyor. Birçok kişi tarafından biliniyor zaten. Çok bilindik bir yer. Tabii ki burada bunun dışında da oteller var ama ben burayı tercih etme sebebim hem fiyatının uygun olması hem merkezi bir yerde olduğundan dolayı burayı tercih ettim açıkçası. Ya gayet de uygundu bence. Son anda yaptım. Hani bence çok da böyle bu tarz imkanın fazla olduğu yerlerde çok da önceden bence rezervasyon yapmaya gerek yok. En azından benim gezme stilime göre. Çünkü her an farklı bir yere geçebiliyorum. Bu yüzden de önceden yapıp boşu boşuna para iadesinden de
Zaten genelde bu tarz yerlerde para iadesi bazen oluyor bazen olmuyor. Yine konuşamıyorum. Artık gerçekten yoruldum biraz. Çünkü ilk defa bu kadar uzun süre bir seyahat yaptım. Önce Rusya'da yaklaşık 2 hafta kaldım. Yani 5-6 gündür de burada Gürcistan'dayım. Bu da beni tabii ki yordu. Burası Batum, Gürcistan'ın biraz daha güney tarafında diyebiliriz. Karadeniz'e kıyısı olan bir şehri. Burası bilinenin aksine Gürcistan'ın başkenti değil. Burası bir özerk, Acara ya da Araca. Bunun doğrusuna bakarım. Özerk bir cumhuriyetin başkenti Batum. Yani herkesin bildiği, çoğunluğun yanlış bildiği şekilde Gürcistan'ın başkenti Tiflis. Burası değil. Şimdi biraz sahil kenarında yürüyerek meydan kısmına doğru gidecektim. Oraları biraz gezecektim. Yani belki yarın zaten uçağım 3.30'da filan. Yarın da belki tabletime kalem alacaktım. Bir Türkiye fiyatıyla karşılaştırıp hangisi daha uygunsa, burası uygunsa buradan alırım. Burası uygun değilse Türkiye'den alırım. Ya fiyatlarda şöyle teknolojik ekipmanlarda ya gördüğüm kadarıyla ya evet böyle markaların son model telefon, bilgisayar, tabletleri uygun diyebiliriz. Ancak diğer ekipmanlarda örneğin powerbank, şarj cihazı ya da taşınabilir hard diskler, hafıza kartları. Ben bunların bazılarına ihtiyacım vardı. Bunlara bakmıştım. Yani Türkiye'ye göre kıyasladığımda Türkiye'den daha pahalıydı. Ama özellikle markaların sahip olduğu reklam olmasın diye şimdi uğraşmamak için ismini vermiyorum. Son model olan telefonları burada daha uygun fiyatlarda. En azından onu söyleyebilirim. Genel olarak bu şekilde. Şimdi buradan birkaç nokta vardı dediğim gibi. Onları gezecektim. Onlar da zaten hemen ileride. Şu an bakayım ben. Evet biraz telefonda hafızasını temizlemiştim. Tableti aktardım, kartı aktardım yer açmak için. Şimdi ona baktım. Yeterli olur zaten. Burada gereksiz uzatmam. Şimdi meydan kısmına doğru gideceğim. Meydan kısmını Burası şu an gittiğim bu yol sahilin kenarında bir yer. Ama henüz şuraları ya ilerleyen zamanlarda açacaklar ya da gelgitlerden dolayı belki de oraya bir yapı yapmıyorlar. Şuradan sahil kenarına da bir yerden ya da dönüşte sahil kenarına geçerim. Şimdi buradan böyle gezerek gideyim. Yine burada çok fazla böyle inşaatlar yapılıyor. Ve genelde buraya yüksek katlar yapılıyor. Bunların birçoğu ofis olarak kullanılıyor. Otel olarak stüdyo tarzında kullanılıyor. Bu şekilde genel olarak şu an. Diğer tarafına şu an geçmem, belki zaten buradaki meydan tarafına gideceğim. Bir de bu Orbi'nin olduğu yerde yerler var. Orası da yine kalabalık yerlerinden, merkezi yerlerinden. Ben bu tarafa doğru yürüyeceğim sahil kıyısından. Biraz burayı gezmiş olurum. Sonrasında umarım bu videoları güzel bir şekilde düzenleyip paylaşabilirim. Büyük ihtimalle bir sorun olmazsa siz bu videoları 3 ay falan sonra izlemeye başlayacaksınız. Yani ancak o zamana kadar hazırlayıp yetiştirebilirim. Yani şimdilik bu kadar. Ben biraz yürüyeyim, biraz da video çekimleri yaparak devam edeyim. Batum, Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında, Türkiye sınırına yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Tarihi çok eskilere uzanır. Antik Yunan'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, Çarlık Rusyası'ndan Sovyet dönemine kadar pek çok kültürün izlerini taşır. Bu nedenle şehir, farklı dönemlerin mimarisini ve yaşam tarzını bir arada sunar. Karadeniz'in önemli liman kentlerinden biri olan Batum, 19. yüzyılda Bakü-Batum petrol hattıyla birlikte hızla gelişmiş ve bölgenin ticaret merkezi haline gelmiştir. Bugünse hem bir sanayi limanı hem de turistik cazibe merkezi olarak varlığını sürdürüyor. Şehrin dikkat çekici bir yönü subtropikal iklimi sayesinde yılın büyük bölümünde yemyeşil kalmasıdır. Bu iklim Batum Botanik Bahçesi gibi doğal alanlarda dünyanın dört bir tarafından getirilen binlerce bitki türünün yetişmesine olanak tanımıştır.
Modern gökdelenlerin ve cesur mimari projelerin tarihi taş binalarla yan yana yükseldiği şehir, Doğu ve Batı kültürlerinin buluştuğu noktada kendine özgü bir atmosfer yaratır. Batum bu özellikleriyle Karadeniz kıyılarının en hareketli ve ilgi çekici şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi sahil yolundan artık dönmüştüm. Bu tarafa doğru geldim. Şu an geldiğim yer yine meydan, kalabalık olan noktalardan bir tanesi. Şurası da sağ tarafımda biraz sonra göstereceğim yer Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Ya videoya başlamadan önce hep diyorum şunu yapacağım, şunu anlatacağım, şunları yapacağım ama videoya başladıktan sonra bunların hepsi gidiyor. Ve anlatacağım her şeyi, yapacağım her şeyi unutuyorum. Ve böyle videoda olunca istemsizce halen o gerginlik galiba bitmedi deneyimsizlikten dolayı. Yani böyle oluyor. Şimdi burada bu meydanı göstereyim. Yine bu meydana geldiğiniz zaman burada çok fazla gezebileceğiniz böyle yerler var. Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Cumhuriyet Meydanı, Batum'un en önemli buluşma noktalarından biridir. Şehrin merkezinde yer alan meydan, çevresini saran tarihi binalar ve modern yapılarla birlikte Batum'un geçmişiyle bugünü arasında bir köprü niteliği taşır. Meydan, Sovyet döneminde farklı isimlerle anılmış, Gürcistan'ın bağımsızlığının kazanmasının ardından ise burası yalnızca resmi törenlerin değil, aynı zamanda halkın günlük yaşamında da önemli bir merkezdir. Çevresindeki kafeler, restoranlar ve oteller meydanı her daim canlı tutar. Yaz aylarında açık hava konserleri, kültürel etkinlikler ve festivallerle meydan şehrin sosyal hayatının kalbi haline gelir. Meydanın dikkat çeken simgelerinden biri etkileyici mimarisiyle Sheraton Oteli'nin kulesidir. Ayrıca meydandan kısa bir yürüyüşle Avrupa Meydanı'na ulaşmak mümkündür. Bu da bölgeyi hem yerli halk hem de ziyaretçiler için hareketli ve cazip kılar. Cumhuriyet Meydanı, Batum'un kimliğini en iyi şekilde yansıtan, hem tarihi hem de modern yüzünü bir arada sunan önemli bir şehir simgesidir. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet, şu an burası Avrupa Meydanı olarak geçiyor. Burası yine şehrin kalabalık noktalarından, çeşitli kafeler, gezebileceğiniz, çok fazla burada ziyaret edebileceğiniz nokta aslında bu meydanda yok ama bu meydanın ilerisinde. Batum Tiyatrosu var. Gidebilirsiniz bu tarz etkinlikleri seviyorsanız. Aynı zamanda yine bu tarafta kiliseler var. Ve tam şu an şöyle tam buranın karşı tarafında da biraz önce gösterdiğim yerin tam oranın devamında ilerisinde de Piazza Meydanı olarak geçiyor. Yine orası da buradaki gibi bir meydan. Oraya da birazdan geçiş yapacağım. Burası şu an sakin. Büyük ihtimalle mevsimden dolayı biraz hava soğuk. O yüzden fazla kimse yok. Ama bu meydan genelde yazın kalabalık oluyor. Burada çünkü çok fazla restoran, otel, kafe, aynı zamanda diğer fast food yiyebileceğiniz çok fazla yer var burada. Ama ben zaten bu hamburger yemeği hiç sevmiyorum. Bunu böyle bir belirteyim bilgi olarak. Sadece evde olduğu zaman güzel oluyor. Ya dışarıdakilerin böyle ekmekleri genelde farklı birkaç yerden yemeği denedim. Hep böyle yumuşacık oluyor. O yüzden börek tarzı şeyler daha güzel oluyor böyle gezerken. Bu da böyle ekstra bir bilgi benimle ilgili. Küçük gereksiz bir bilgi. Burası böyle bir meydan. Şimdi buradan devam edelim. Sahilin sonuna kadar gidecektim ama sahil yolundan gitmeyeceğim buradan. Dönüşte belki sahilde dönerim veya bakarım. Dönüş yolumda gezebileceğim böyle yer varsa diğer taraftan da gidebilirim. Yani burası böyle. Dediğim gibi bu videodan önce diyorum ki şunu anlatacağım, bunu anlatacağım, böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Ama elime kamerayı alıyorum, telefonu alıyorum. Açıyorum kamerayı, böyle kalıyorum. Böyle bir şeyler saçmalamaya başlıyorum. Bir şeyler söylüyorum ama kendi kendime. Yani o yüzden diğer videonun arka kısımlarına bilgiler eklemeye çalışacağım. En azından video çok boş olmasın. Sadece video paylaşmak ve çekmiş için yapmış olmayayım. En azından video biraz daha güzel, faydalı bilgiler olsun. Onlara yine açıklamalar eklerim. Diğer çektiğim videolara normal benim olmadığım, çekim yaptığım videoların kısmına yine bilgiler eklemeye çalışırım. Bakalım, böyle ara sıra işte saçmalayacağım bir süre, bu şekilde olacak öğrenene kadar. Şimdi yağmur da başladı. Fazla hızlanmadan artık buraları da kısaca bir gezeyim. Zaten öyle çok kapsamlı bir gezi yapmayacaktım. Burada zaten şöyle, burada da var. Genelde karışmıyorlar kimseye.
Ya havlıyorlar, yanındayken değil, uzaklaştığınız zaman havlamaya başlıyorlar genelde. Siz gittikten sonra sizin yanınızda bir şey demiyorlar. Ya olabiliyor işte, hayvanlık hali diyelim. Yağmur da hızlandı. Ben artık biraz da ben de hızlanayım. Çünkü birkaç yeri daha gezeyim en azından. Sonrasında gider otelde biraz dinlenirim. Yarın da 3.30'daydı. Biraz ya bayağıdır ben dil çalışmıyorum İspanyolcaya. Gerçekten bayağı bir ara verdim. O yüzden en azından bugün biraz bakayım ya. En son Rusya'dayken bakmıştım bir gün sadece. Şimdi burada tekrar bakıp öğreneyim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Batum'un sokaklarında dolaşırken şehrin kendine özgü atmosferi hemen hissedilir. Dar ve taş döşeli eski sokaklarda yürürken 19. yüzyıldan kalma Avrupa tarzı binaların renkli cepheleri göze çarpar. Bu yapılar şehre nostaljik bir hava katarken modern kafe, butik ve sanat galerileriyle iç içe geçmiş durumdadır. Her köşede farklı bir kültürün izini görmek mümkündür. Çünkü Batum tarih boyunca farklı milletlerin uğrak noktası olmuştur. Geniş bulvarlarda ise palmiyelerle süslenmiş yollar, Karadeniz sahilinin sıcak havasıyla birleşerek şehre Akdeniz'i andıran bir görünüm verir. Özellikle Rustaveli Bulvarı hem yerel halkın günlük hayatının aktığı hem de ziyaretçilerin Batum'un modern yüzünü de keşfettiği en hareketli alanlardan biridir. Sokak boyunca yükselen heykeller, çeşmeler ve parklar şehre sanatsal bir ruh katar. Gece olduğunda sokakların görünümü tamamen değişir. Işıklarla süslenmiş binalar, renkli tabelalar ve müzik sesleri Batum'un dinamik gece yaşamını ortaya çıkarır. Sahil şeridinde uzanan uzun yürüyüş yolları şehrin modern mimarisiyle birleşerek hem gündüz hem gece farklı bir deneyim sunar. Batum'un sokakları, geçmişle geleceğin, farklı kültürlerin ve yaşam tarzlarının bir arada aktığı canlı bir sahne gibidir. Bu yönüyle şehir, yalnızca gezilecek yerleriyle değil, günlük yaşamın enerjisiyle de unutulmaz bir izlenim bırakır. Evet arkadaşlar, şimdi şu Ali ve Nino heykeli, genelde herkesin gelip fotoğraf çektirdiği bu yere geldik. Ya beni orada şaşırttı. Ben bunu biraz uzaktan görünce 50 metre falan çok küçük gözüktü gözüme. Dedim acaba yanlış yere mi geldim? Ya çünkü bu daha arka noktadayken daha büyük gözüküyordu. Garip bir şekilde anlayamadım yani. Şaşırdım açıkçası ilk defa böyle bir şeyi gezerken. Çünkü ben dün minibüsle gelirken şu daha arkadaki yoldayken görmüştüm bunları. Yani orada daha büyük duruyordu. Burada böyle şunu bir türlü, şimdi burada yakınına gelince daha küçük geldi. Çok şaşırdım. Ya bununla da ilgili şöyle bir bilgi okumuştum. Bu Ali ve Nino heykeli yapan kişi bu Ali ve Nino adlı bir Azerbaycanlı bir yazarın bir roman ya da hikayesi olması lazımdı. Ondan esinlenerek böyle bir şey yapmış. Bu romanda 20. yüzyıllarda galiba geçiyordu, bir olayı anlatıyordu. Ali isimli bir Azerbaycanlı Müslüman bir gençle Nino isimli Gürcü Hristiyan bir prensesin bir aşk hikayesini anlatıyordu. Tabii ki bunların arasındaki sahip olduğu dini farklılıklar, kültürel farklılıklardan dolayı çeşitli zorluklar yaşamışlar, çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmışlar ve Ali Azerbaycan'ın Kurtuluş Mücadelesi Savaşı'na katılıyordu yanlış hatırlamıyorsam ve orada da şehit oluyordu galiba savaşta ve ondan esinlenerek böyle bir heykel yapmış. Bu heykeli yapan kişi bunu da galiba 2010 yılında yapmıştı. Ama şaşırdığım şey, gerçekten uzaktan ve fotoğraflarda çok aşırı büyük çıkıyordu. Hani evet uzun ama o kadar uzun değil, çünkü ben dediğim gibi ne kadar uzak mesafede, şu taraftaki bir mesafedeyken açıkçası daha yüksek gözüküyordu. Şimdi buraya geldim, bir an dedim acaba bunların küçük maketi vardı da ben yanlışlıkla oraya mı geldim? Ama baktım doğru yere gelmişim. Ve burası da şu an bayağı güzel, böyle dağlar,
Bayağı sisli. Bulutlar var, sis var şöyle arkada. Bayağı güzel bir manzarası var. Sadece biraz soğuk. Onun dışında gayet güzel. Biraz da sol elimi alayım. Sol elimde biraz çekim yapayım. Sağ kolum çok yoruldu artık. Gerçekten bayağı güzelmiş. Sanki sol elimle yapsam çekimi daha mı iyi bir açı oluyor bu tarafta, sol tarafım. Çünkü sağ tarafta daha böyle garip duruyordum. Sol taraf biraz daha sanki iyi duruyor. Yani gerçekten çok güzel şu an burası ve sakin de, fazla kimse de yok. En hoşuma giden şey de bu zaten. Şimdi tekrar sağ elimi aldım çünkü geçiş yaparken ters geliyor. Ben de böyle bazı şeyler solla yapabiliyorum. Bazı şeyleri sağla daha rahat yapabiliyorum. Bazılarını da solla daha rahat yapabiliyorum. Garip yani böyle. Şurada bir yazı çıktı. O yazının ne olduğunu göremedim. Umarım mikrofon falan kayıt alıyordur ya da bir şey olmamıştır. Manzarası gerçekten çok güzel. Bunun yanında da hemen Luna Park var. Geldiğiniz zaman burada Luna Park'taki diğer eğlenceli, adını unuttum. Diğer Luna Park'a geldiğiniz zaman Luna Park'a gidebilirsiniz. Kısaca böyle söyleyeyim. Çünkü daha fazla hatırlamaya çalıştıkça daha fazla yanlış söyleyecektim. Hemen yakınında zaten. Ve aynı zamanda şurada geçerken şey gördüm. Böyle jet skiler vardı. Şu yüzen araba vardı. Şöyle göstereyim. Şurada şöyle biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Şöyle kırmızı. Bunlar vardı. Bu yüzen arabanın 10 dakikası 150 liraymış. Yani bir 50-60 euro arası bir şey olması lazım. Tam net emin değilim ne kadar olduğunu euro karşılığında. Ya 10 dakika için de bence biraz yüksek bir ücret açıkçası şu an. Ya da belki şu an benim çok fazla param olmadığı için bana öyle geliyordur. Yani diğer şeyler de aynı şekilde yine 200 lira falan. Bu da yine 90-80 euro arası bir şey yapıyor 10 dakika için. Bilemedim yani, biraz pahalı gibi. Ama belki burada tekne turuna gidilebilir. Çok güzel tekneler vardı ileride. Yani şöyle deniz bayağı güzel. Böyle bir seyir terası yapmışlar buraya da. Burasıdan, şunlardan, yine her yerdeki şeylerden koymuşlar. Ama ben bunların hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Hiç yani, para atsan da zaten aynı yeri gösteriyor. Atmasan da aynı yeri gösteriyor. O yüzden çok bir şey fark etmiyor. Her yerde var, her şehirde var böyle, her izleme noktalarında. Ya para atınca da para atmayınca da çok bir şey değişmiyor gibi. Bilmiyorum yani, kullananlar varsa. Bana hep aynı gibi geliyor yani. Hiçbir farkı yok paralı haliyle parasız haline. Şimdi şuradaki dağları bayağı güzel gösteriyor. Batum'un sahil şeridi şehrin en çok ilgi çeken noktalarından biridir. Karadeniz kıyısında uzanan uzun yürüyüş yolu palmiyelerle ve modern heykellerle süslenmiştir. Özellikle akşam saatlerinde gün batımının turuncu ve kırmızı tonları denizle birleşerek etkileyici bir manzara oluşturur. Sahil boyunca bisiklet yolları, parklar ve dinlenme alanları yer alır. Burası hem yerel halkın hem de turistlerin vakit geçirdiği en canlı bölgedir. Yaz aylarında plajlarda denize giren insanlarla hareketlenen sahil, kış aylarında ise dalgaların sesiyle sakin ve huzurlu bir atmosfere bürünür. Batum Bulvarı olarak bilinen bu alan şehrin simgelerinden biridir. Yürüyüş sırasında karşılaşılan Ali ve Nino heykeli sevgi ve birleşmenin sembolü olarak sahile ayrı bir anlam katar. Deniz kenarındaki bu özgün atmosfer Batum'un modern yaşamı ile doğal güzelliğini en iyi şekilde yansıtır. Evet arkadaşlar, yağmur hızlanmaya başladı. Yavaş yavaş buradan da ayrılayım. Dediğim gibi ilerideki birkaç yeri de gezerim. Sonrasında otele geçerim. Ya şu şey beni gerçekten şaşırttı ya. Çok onlar yüksek gözüküyordu. O kadar da aslında uzun değillermiş. Ben bayağı uzun bir şey bekliyordum bunları ama çok kısalarmış aslında. Yani 3,5-4 metre galiba ama biraz da eksik mi söyledim. En fazla 5 metredir. Çok uzun değiller. Ben normalde daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası onların. Burada yakında çok kısa gözüküyor. Mesela yakında bayağı kısa duruyor ama uzaktayken çok uzun gibi geldiler bana. Burada çok kısalarmış. Fazla uzun değillermiş açıkçası. Artık yağmur hızlandı. Benim hızlı. Şurada da şey var. Alfa. Evet, tam şurada.
alfabesi galiba ya da harfleri kaldırmışlar sanırsam. Şimdi buradan döneyim, yavaş yavaş gideyim. Şuradaki tekneleri de size göstereyim giderken. Bayağı güzellerdi. Ve şu an ön kamera yağmurdan dolayı bulanık gösteriyor. Onu bir temizleyeyim. Evet, şimdi biraz daha iyi oldu ama yağmurdan tekrar ısınır büyük ihtimalle. Yani sol elimle tuttuğum zaman onu keşfettim. Videodayken sanki böyle daha güzel oluyor gibi. Belki sol profilden dolayı olabilir. Sağdakiyle soldaki bana farklı geldi. Ama soldakiyle de mesela fotoğraf çekemiyorum. Ama mesela videoda da sol elim daha rahat oluyor. Şimdi şurada göstereyim mesela şöyle. Mesela bu teknelerden bir tanesi bayağı güzel. Yani yine burada bunlar şu an ama çalışmıyor sanırsam ya da belirli saatlerde çalışıyor olabilir. Çünkü fazla kimse yok, o yüzden. Arka kamerada yağmur düşüyor. Bunlar şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Ama sanırsam şu an kapalı, kilitliler. Ama şu diğerleriyle yine tur yapabiliyorsunuz. Zaten sahilde de vardı. Yani yazın geldiğiniz zaman daha güzel olur tabii ki. Daha fazla şey yapabilirsiniz. Kışın daha kısıtlı yapabileceğiniz şeyler doğal olarak. Burada da şöyle bir eşyalar alabileceğiniz, şapka falan satan bir yer var. Hemen yine sahilin kenarında. Ve yine benim hafızam doldu. Son 19 dakikalık yerim kaldı. Yani 19 dakikalık yeri de iyi değerlendirmem lazım. Ama zaten çok bir şey kalmadı. Şimdi orayı da gezeceğim. Giderken bir yerden yemek yiyeceğim. Marketten deterjan alıp, çamaşır makinesi yine burada da vardı. Bir de kısa odayı gösteririm size. Zaten dediğim gibi bu Orbi'yi herkes biliyor, yani bilmeyen yok. Ve fiyatı da gayet uygun, merkezi bir yerde. Şimdi deterjan alırım yine. Deterjan alırım, çamaşırlarımı yıkarım. Özellikle montumu yıkamam lazım. Kıyafetlerimi yıkamıştım da bir kere montu yıkamamıştım. Çünkü biraz Moskova'daki makineye pek güvenemedim. Çünkü kurutması da vardı ve o da biraz fazla kurutuyordu ve bazı kazakları özellikle böyle şey yaptı. Nasıl desem? Buruşturdu yani. Normal zaten derecesine 30 dereceye attım ama büyük ihtimalle kurutmadan dolayı öyle yaptı. Şimdi işte yine kahvaltı erken yapmadım. Geçip buradan bir şeyler yerim. Sonrasında oradan giderken de Orbi'nin olduğu yeri, oradaki caddeyi bir gezerim. Oradaki binalar da hep yüksekte. Onun öncesinde dediğim gibi bir bakarım. Burada belki yiyebilirim. Ve bu arada yemekleriyle ilgili de şunu söyleyeyim. Hem Kutaisi'de hem Tiflis'te yemeklerinden bir kere denemiştim. Yemekleri güzel. Yani orada bir sorun yok. Ya sorun şu, çok fazla tuz kullanıyorlar. Yoksa ben gerçekten yedim, böyle haçapuri diye bir şey vardı, onu yedim. Sonra yine böyle tavuklu patatesli bir yemek vardı. Haçapuri özellikle böyle gözlemeye benziyor. Biz de Türkiye'deki gözleme diyoruz buna. Veya katmer, bazı bölgelerde de değişiyor. Tadı gerçekten çok güzeldi ama çok aşırı tuzluydu. Yani bu da böyle çok yememe engel oluyor. Yoksa tadı çok güzel. Yani yemeklerini de beğendim açıkçası. Yine burada da bakarım ama işte tuzluysa bu defa çok fazla yiyemeyeceğim. O yüzden ya pizza yiyeceğim büyük ihtimalle ya da burada farklı bir yemeklerini seçip onu yiyeceğim. Sadece tuzlu olması işte biraz sıkıntı. Çok fazla tuzlu geldi bana açıkçası. Onun dışında yemekleri gayet güzeldi. Şimdi artık birkaç da orada çekim yaparım. Orbi'ye giderken ve diğer Piazza meydanına gidip orada kısaca bir çekim yaparım. Ve artık bu öylelikle Gürcistan'da şimdilik son olur bu video için. Ama tekrardan gelirim. Şu anlık bu kadar. Görüşürüz. Batum'un şehir merkezinde gezerken karşınıza çıkan en dikkat çekici detaylardan biri 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Art Nouveau tarzı yapılardır. Avrupa'nın etkilerini taşıyan bu binalar Karadeniz kıyısında adeta farklı bir dönemin izlerini canlı tutar. Özellikle Lermonto ve Gorgiladze caddelerinde bu mimariyi görmek mümkündür. Şehir içindeki sokaklarda rastlanan modern heykeller ise Batum'un farklı bir yönünü ortaya koyar. Kavşaklarda,
Parkların köşelerinde veya kaldırımların kenarında karşınıza çıkan bu eserler kenti adeta bir açık hava galerisine dönüştürür. Batum ayrıca Sovyet döneminde Küçük Las Vegas olarak anılmıştır. Bunun nedeni bölgedeki tek serbest kumar merkezi olmasıdır. Bugün de şehir merkezindeki ışıklı yapılar ve kumarhaneler bu geleneğin modern bir yansımasıdır. Tarihin, sanatın ve modern yaşamın bu kadar iç içe geçtiği sokaklarda dolaşmak, Batum'un sadece turistik bir kent değil, aynı zamanda sürprizlerle dolu bir şehir olduğunu gösterir. Saint Nicholas Kilisesi Batum'un tam merkezinde, kentin tarihi dokusunu en iyi şekilde hissettiren yapılardan biridir. 1860'lı yıllarda Osmanlı döneminde burada yaşayan Yunan topluluğu tarafından inşa ettirilmiştir. O dönemde Hristiyan bir cemaatin ibadethane inşa etmesine çok nadiren izin verildiği için bu kilisenin yapımı Batum'un dini çeşitliliğini ve çok kültürlü geçmişini ortaya koyan önemli bir örnektir. Kilisenin mimarisi Bizans geleneğini yansıtır. Çift kuleli dış cephesi, taş işçiliği ve zarif kemerleriyle dikkat çeker. Uzaktan bakıldığında sade ama güçlü bir görünümü vardır. İçeri girdiğinizde ise bambaşka bir atmosfer sizi karşılar. Renkli freskler, el işçiliği ikonalar ve tavan süslemeleri hem Gürcü hem de Yunan Ortodoks sanatının izlerini taşır. Bu yönüyle St. Nicholas Kilisesi sadece dini bir yapı değil, aynı zamanda sanat ve kültürün buluştuğu bir mekandır. Sovyet döneminde birçok ibadethane kapatılırken Nicholas Kilisesi ibadete açık kalmayı başarmıştır. Bu, Batum halkının bu yapıya duyduğu saygı ve bağlılığın en somut göstergesidir. Günümüzde de aktif olarak kullanılan kilise, özellikle dini bayramlarda ve törenlerde şehrin en canlı noktalarından biri haline gelir. Kilisenin çevresi de ayrı bir önem taşır. Burada bulunan küçük meydan ve çevresindeki kafeler Batum halkının buluşma noktalarındandır. Yani Nicholas Kilisesi yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın kalbinin attığı bir mekandır. Batum'u gezerken bu kiliseyi görmek, şehrin yalnızca modern yüzünü değil, çok katmanlı geçmişini ve halkının inançlarına verdiği değeri anlamak için eşsiz bir fırsat sunar. Nicholas Kilisesi, Batum'un kimliğini en sef haliyle hissettiren yapılardan biridir.